Evrenin kökeni ve evrimi, tarih boyunca insanların en büyük merak konularından biri olmuştur. Bu videoda, evrenin nasıl oluştuğuna dair en önemli teorilerden birini ele alacağız. İnsanoğlu, varoluşunun başlangıcını anlamak için çeşitli mitolojik, felsefi ve bilimsel açıklamalar geliştirmiştir. Ancak, büyük patlama teorisi gibi bilimsel bir model, evrenin kökenlerine dair daha somut ve kanıta dayalı bir açıklama sunar. Büyük patlama teorisi, evrenin nasıl oluştuğunu ve bugünkü haline nasıl evrildiğini anlamaya çalışan bir kozmoloji modelidir. Bu teori, evrenin başlangıcını bir noktadan patlama şeklinde genişleyerek, bugünkü karmaşık ve çeşitli yapılarına dönüşmesiyle açıklar. Bu açıklama, bilim insanlarınca evrenin kökenlerine dair en kabul gören teoridir ve pek çok gözlem ve deney verisiyle desteklenmiştir. Büyük patlama teorisine göre, yaklaşık 13,8 milyar yıl önce, evren son derece yoğun ve sıcak bir noktada toplanmıştı. Bu nokta, tüm maddenin ve enerjinin yoğunlaştığı bir noktaydı ve sonsuz bir yoğunluk ve sıcaklıkla doluydu. Ardından, bu nokta aniden patladı ve evren genişlemeye başladı. Patlamanın ardından, maddenin ve enerjinin yayılmasıyla birlikte zaman ve uzay oluştu. Bu patlama sonucunda evrenin temel yapı taşları olan protonlar, nötronlar, elektronlar ve fotonlar oluştu. Maddeler bir araya gelerek atomları, atomlar birleşerek molekülleri oluşturdu. Bu süreçler, zaman içinde devam ederek, yıldızlar, galaksiler ve diğer kozmik yapılar oluştu. Büyük patlama teorisi, evrenin genişlemesiyle birlikte, zaman ve uzayın da genişlediğini öngörür. Bu genişleme devam etmektedir ve evrenin geleceği hakkında çeşitli senaryolar ortaya konulmuştur. Büyük patlama teorisi, evrenin kökenlerine dair önemli bir açıklama sunsa da, bugün birçok soru işaretine ve gizeme sahiptir. Büyük patlama teorisinin ötesinde, karanlık madde ve karanlık enerji gibi evrende bulunan gizemli unsurlar da araştırılmaktadır. Bu unsurların ne olduğu, evrenin evrimi ve genişlemesi üzerinde nasıl etkileri olduğu, bugün önemli bir araştırma konusudur. Ayrıca, büyük patlamadan önceki evrenin durumu ve evrenin sonuyla ilgili sorular da bilimsel araştırmaların odak noktaları arasındadır. Şimdi, evrenin genişlemesi ve keşfi hakkında konuşalım. Büyük patlama teorisinin temel prensiplerinden biri, evrenin tümünde genişleme olgusudur. Bu genişleme, 1920'lerde Edwin Hubble ve Milton Humphrey gibi astronomlar tarafından yapılan gözlemlerle keşfedilmiştir. Edwin Hubble, galaksilerin uzaklığını ve hareketlerini inceleyerek, evrenin genişlediğini ve galaksilerin birbirlerinden uzaklaştığını fark etti. Bu keşif, evrenin sabit ve durağan olmadığını gösterdi ve büyük patlama teorisini destekledi. Büyük patlama teorisine göre, evrenin tümü, yaklaşık 13,8 milyar yıl önce, son derece yoğun ve sıcak bir noktada toplanmıştı. Bu nokta, tüm madde ve enerjinin yoğunlaştığı bir nokta olarak düşünülür. Ardından, bu nokta aniden patladı ve evren genişlemeye başladı. Bu patlama sonucunda madde, enerji, zaman ve uzay ortaya çıktı. Evrenin genişlemesi, galaksilerin birbirinden uzaklaşması ve uzayın genişlemesi şeklinde gözlemlenir. Hubble'ın gözlemleri, galaksilerin birbirlerinden uzaklaşma hızlarının uzaklıkla doğru orantılı olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, evrenin genişlediğini ve geçmişte daha yoğun bir noktada bulunduğunu gösterir. Büyük patlama teorisinin keşfi, aynı zamanda kozmik mikrodalga arka plan ışımasının keşfiyle de desteklenmiştir. 1965 yılında Arno Penzias ve Robert Wilson, tesadüfen kozmik mikrodalga arka plan ışımalarını keşfettiler. Bu ışımalar, evrenin ilk anlarında patlamanın ardından geride kalan kalıntılardır. Büyük patlama teorisinin önemli bir kanıtını oluştururlar. Evrenin genişlemesi ve keşfi, sonraki yıllarda daha fazla gözlem ve araştırmayla desteklendi. Gelişmiş teleskoplar, uzay görevleri ve kozmolojik simülasyonlar, evrenin yapısını, genişlemesini ve evrimini daha ayrıntılı bir şekilde incelememizi sağlamıştır. Bunlar arasında evrenin açılma hızı, evrenin yaşı ve evrenin bileşimi gibi konular öne çıkmaktadır.
evrenin genişlemesi, evrenin açılma hızı olarak ifade edilen bir parametre ile tanımlanır. Hubble sabiti olarak da bilinen bu parametre, galaksilerin uzaklığından kaynaklanan Doppler etkisini kullanarak hesaplanır. Gözlemler, galaksilerin uzaklaşma hızının, uzaklığın artmasıyla birlikte arttığını göstermektedir. Bu durum, evrenin genişlemesinin sürekli olarak devam ettiğini ve galaksilerin birbirinden giderek daha hızlı uzaklaştığını gösterir. Ancak, son yıllarda yapılan gözlemler, evrenin genişleme hızının, beklenenden daha hızlı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu durum, evrenin açılma hızının, sabit olmadığını ve zamanla değişebileceğini göstermektedir. Evrenin genişlemesinin bir sonucu olarak, evrenin yaşı da belirlenebilir. Evrenin yaşı, geriye doğru hesaplamalar kullanılarak tahmin edilir. Genişleme hızı ve galaksilerin uzaklığına dayalı olarak, evrenin tahmini yaşı, yaklaşık 13,8 milyar yıl olarak hesaplanmıştır. Bu veriler, büyük patlamadan, bugüne kadar geçen süreyi temsil eder. Ancak, yeni gözlemler ve gelişmiş hesaplamalarla bu tahminlerin daha kesin hale getirilmesi hedeflenmektedir. Büyük patlama teorisi, aynı zamanda evrenin bileşimi hakkında da bilgi sağlar. Evrenin erken evrelerinde, sıcaklık ve enerji seviyeleri çok yüksekti ve sadece bazı temel parçacıklar vardı. Büyük patlamanın ardından, evrenin soğuması ve genişlemesiyle birlikte, maddeler bir araya gelerek atomları, molekülleri, yıldızları, galaksileri ve diğer kozmik yapıları oluşturdu. Evrende bulunan maddelerin bileşimi, evrenin genişlemesi ve kimyasal süreçlerle şekillenir. Gözlemler, evrende büyük çoğunluğu karanlık enerji ve karanlık madde olmak üzere, bilinen maddenin sadece küçük bir yüzdesinin bulunduğunu göstermektedir. Büyük patlama teorisinin gelişimi ve evrenin genişlemesi hakkındaki anlayışımız, ilk gözlemler ve teleskopların kullanımıyla başlamıştır. 1920'lerde, Amerikalı astronom Edwin Hubble, 100 inçlik teleskopunu kullanarak gözlem yapmıştır. Hubble, Andromeda galaksisi ve diğer uzak galaksilerin spektral çizgilerini incelemiştir. Bu gözlemler, galaksilerin uzaklık ve Doppler etkisine bağlı olarak hızla uzaklaştığını göstermiştir. 1965 yılında Arno Penzias ve Robert Wilson, Bell laboratuvarlarında çalışırken kozmik mikrodalga arka plan ışımalarını keşfetmişlerdir. Bu ışımalar, büyük patlamadan kalan ışıma kalıntılarıdır. Penzias ve Wilson, evrende her yönden gelen düşük yoğunluklu radyasyonu algıladılar. Bu keşifleri, Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Kozmik mikrodalga arka plan ışınımı, büyük patlama teorisinin önemli bir kanıtı olarak kabul edilir. Teleskop teknolojisinin gelişmesi, evrenin keşfi için büyük bir adım olmuştur. Gelişmiş teleskoplar, daha uzak ve zayıf objeleri gözlemlememizi sağlamıştır. Hubble Uzay Teleskobu gibi uzay teleskopları, yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlayarak, evrenin derin uzayını incelememizi mümkün kılmıştır. Ayrıca, yer tabanlı dev teleskop projeleri, evrenin daha ayrıntılı ve net gözlemlenmesini sağlamak amacıyla geliştirilmektedir. Örneğin, James Webb Uzay Teleskobu gibi projeler, daha geniş bir dalga boyu aralığında ve daha yüksek çözünürlükte gözlem yapabilecekler. Bu teleskoplar, evrenin gençlik dönemlerine ve ilk yıldızların oluşumuna ışık tutacak önemli veriler sağlayacaktır. Teleskoplar, aynı zamanda kozmik mikrodalga arka plan ışımalarını daha hassas bir şekilde inceleyerek, büyük patlamanın doğrulanmasına yardımcı olmaktadır. Planck Uzay Gözlem Aracı gibi görevler, kozmik mikrodalga arka plan ışımalarının detaylı haritalarını çıkarmış ve evrenin erken dönemlerine dair önemli bilgiler sağlamıştır. Bunların yanı sıra, yer tabanlı teleskoplar, spektral analizler ve uzun süreli gözlemler ile evrenin bileşimi ve evrimi hakkında pek çok bilgi elde edilmiştir. Gözlemler, evrende bulunan maddelerin oranlarını, element oluşumunu, karanlık enerji, karanlık madde gibi gizemli unsurların etkilerini incelememize yardımcı olmuştur. Galaksiler, evrende milyarlarca bulunan, devasa yapıların temel yapı taşlarıdır. Büyük patlamanın ardından, evrenin genişlemesiyle birlikte, yoğunluk farklılıkları ortaya çıkmıştır.
yoğunluk farklılıkları, madde ve enerjinin belirli bölgelerde bir araya gelmesini sağlamış ve bu bölgelerde galaksiler oluşmuştur. Galaksiler, yıldızlar, gaz ve toz bulutları, kara delikler ve diğer kozmik yapıları içerir. Spiral, eliptik ve düzensiz olmak üzere farklı tiplerde galaksiler bulunur. Yıldızlar ise evrende ışık ve enerji kaynağı olan devasa gaz kütleleridir. Büyük patlamanın ardından yoğunluk farklılıkları sayesinde gaz ve toz bulutları bir araya gelerek yıldızları oluşturur. Yıldızlar, çekim kuvveti ile sıkışır ve içlerinde termonükleer füzyon süreçleri gerçekleşir. Bu süreçlerde hidrojen atomları, helyum atomlarına dönüşürken büyük miktarda enerji açığa çıkar. Yıldızlar, farklı büyüklüklerde ve yaşlarda olabilirler. Ömürleri boyunca enerji üretmeye devam eden yıldızlar, evrende önemli rol oynarlar. Gezegenler ise, yıldızların etrafında dönen ve onlardan gelen ışığı yansıtan veya kendi ışıklarını yayabilen cisimlerdir. Büyük patlama sonrası, yıldızların etrafında dönen toz ve gaz bulutlarından gezegenler oluşur. Gezegenler, yıldız sistemlerinde farklı şekil ve büyüklükte olabilirler. Güneş sistemi örneğinde olduğu gibi, gezegenler, yörüngelerinde dönen uydu ve halkalarla da çevrili olabilirler. Gezegenler, evrende yaşamın var olabileceği potansiyel alanlar olarak da büyük ilgi çeker. Büyük patlama teorisi, evrenin genişlemesiyle birlikte bu yapı taşlarının oluşumunu ve evrimini açıklamaktadır. Yoğunluk farklılıkları sayesinde madde ve enerji belirli bölgelerde bir araya gelir ve bu birleşmeler sonucunda galaksiler, yıldızlar ve gezegenler oluşur. Bu yapı taşlarının oluşumu, evrenin geçmişi ve evrimi hakkında bize önemli bilgiler sağlar. Örneğin, galaksilerin dağılımı ve yapıları, evrenin büyük ölçekli yapısını anlamamıza yardımcı olur. Yıldızlar, evrendeki kimyasal elementlerin oluşumu ve döngüsü için kritik öneme sahiptir. Yıldızlarda gerçekleşen nükleer reaksiyonlar, daha ağır elementlerin sentezlenmesini sağlar. Bu elementler, daha sonra yeni yıldızların ve gezegenlerin oluşumunda kullanılır. Gezegenler, yıldızların etrafında dönen ve potansiyel olarak yaşam barındıran ortamlar olarak büyük ilgi çeker. Gezegenlerdeki atmosfer, yüzey koşulları ve diğer faktörler, yaşamın var olabilmesi için önemli faktörlerdir. Büyük patlama teorisi, evrenin genişlemesi ve yapı taşlarının oluşumuyla ilgili birçok soruya cevap vermekle birlikte, bazı bilinmezlikler içermektedir. Örneğin, karanlık madde ve karanlık enerji gibi evrende bulunan gizemli bileşenlerin doğası ve etkileri bugün tam olarak anlaşılamamıştır. Ayrıca, büyük patlamadan önceki zaman dilimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve evrenin başlangıcıyla ilgili daha kapsamlı bir anlayışa ulaşmak için araştırma yapılması gerekmektedir. Şimdi, büyük patlama teorisinin ortaya çıkışı hakkında konuşalım. Büyük patlama teorisinin ortaya çıkışı, 20. yüzyılın başında yapılan gözlemler ve teorik çalışmaların bir sonucudur. 20. yüzyılın başlarında evrenin sabit ve durağan olduğu düşüncesi hakimdi. Ancak Albert Einstein, 1915 yılında genel görelilik teorisini ortaya koyarak uzay ve zamanın kütlenin varlığına bağlı olarak erildiğini ve evrenin de bu erilen uzay-zaman yapısında hareket ettiğini gösterdi. Bu teori, evrenin genişleyebileceğini veya daralabileceğini öne sürdü. 1920'lerde Amerikalı astronom Edwin Hubble, büyük teleskopları kullanarak galaksilerin hareketini inceledi. Galaksilerin Doppler etkisine dayalı olarak uzaklaştığını keşfetti. Doppler etkisi, bir kaynağının uzaklaşırken veya yaklaşırken yaydığı ışığın dalga boyunun değişmesine neden olur. Hubble'ın gözlemleri, uzaklaşan galaksilerin daha hızlı hareket ettiğini ve evrenin genişlediğini gösterdi. 1927 yılında, Belçikalı rahip ve astronom George Lemaitre, Hubble'ın gözlemlerinden yola çıkarak evrenin genişlemesini ve geriye doğru gidildikçe yoğunlaşan bir başlangıç noktasının olduğunu öne sürdü. Lemaitre, bu başlangıç noktasını primeval atom yani ilk atom olarak adlandırdı. Bu teori, evrenin başlangıcını ve genişlemesini açıklamak için temel bir fikir sunuyordu.
1948 yılında Rus fizikçi George Gamow ve meslektaşları, büyük patlamanın ardından evrende yoğun bir ısıya ve radyasyona sahip olduğunu öngördüler. Gamow, erken evrende oluşan, yüksek sıcaklıktaki parçacıkların birleşerek hafif elementlerin oluşumuna ve ardından da radyasyon yayılmasına neden oldu. Kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu, evrenin başlangıcından yaklaşık 380 bin yıl sonra ortaya çıkan bir elektromanyetik radyasyondur. Bu radyasyon, evrenin gençliğinde, sıcak ve yoğun bir durumdayken serbest bırakılmıştır. Daha sonra evrenin genişlemesiyle birlikte soğumuş ve günümüzde evrende yaygın olarak gözlemlenen bir radyasyon olarak algılanmaktadır. Uydu gözlemleri ve hassas ölçümler, bu radyasyonun anlaşılmasını ve evrenin geçmişinin daha iyi bir şekilde haritalanmasını sağlamaktadır. Kozmik mikrodalga arka plan radyasyonunun keşfi, kozmolojide, devrim niteliğinde bir adım olarak kabul edilir. Şimdi evrenin ilk anlarına gidelim. Planck çağı, büyük patlama teorisine göre, evrenin başlangıcından sonraki ilk anları ifade eder. Bu dönem, evrenin şu anki haliyle tamamen farklı bir durumdaydı. Fiziksel yasaların henüz uygulanabilir olmadığı, yoğun ve sıcak bir evredir. Planck çağı, evrenin yaşının yaklaşık olarak 13,8 milyar yıl olduğunu gösteren verilere dayanır. Bu süre, evrenin genişlemesinin başladığı andan itibaren geçen zamandır. Planck çağı ise, bu zamanın hemen başlangıcına işaret eder. Planck çağı, adını Alman fizikçi Max Planck'ten almıştır. Max Planck, kuantum teorisini geliştirerek, enerjinin parçacıklar halinde nasıl yayıldığını açıklamıştır. Planck çağı, evrenin sıcaklık ve yoğunluğunun o kadar büyük olduğu bir dönemdir ki, klasik fizik yasaları ve kuantum mekaniği birleştirilmelidir. Bu dönemde evrenin boyutları son derece küçüktü ve evrende bulunan tüm parçacıklar ve enerji, kuantum etkileriyle etkileşim halindeydi. Planck çağı boyunca, evrenin içindeki enerji, kuantum dalgalanmalarına tabi olarak sürekli bir değişim ve etkileşim içindeydi. Ancak, Planck çağı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, zorluğa neden olur. Çünkü bu dönemde evrenin genişleme hızı, enerji seviyeleri ve fiziksel süreçler tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu nedenle Planck çağına dair bilgiler, kuantum teorisi ve genel görelilik kuramının birleşimine dayanan teorik modeller ve matematiksel hesaplamalarla elde edilmektedir. Büyük patlama teorisi, Planck çağının sona erdiğini ve evrenin genişlemesiyle birlikte yoğunluk ve sıcaklığın düştüğünü öngörür. Planck çağından sonra evrenin genişlemesi hızlandı ve zamanla madde, galaksiler, yıldızlar ve diğer yapılar şeklinde organize oldu. Şimdi evrenin erken anlarına bakalım. Kuantum köpüğü, evrenin Planck ölçeğindeki küçük mesafelerde ve kısa sürelerde meydana gelen kuantum dalgalanmaları ve enerji değişimleridir. Planck ölçeği, evrenin en küçük ölçeği olarak kabul edilir. Yaklaşık olarak 10 üzeri 35 metre kadar küçüktür. Kuantum köpüğü, klasik fizik kurallarının geçerli olmadığı bir alanı ifade eder. Kuantum mekaniği prensiplerine göre, boşluk aslında sürekli bir boş değildir, sürekli olarak hareket halinde olan kuantum dalgalanmalarının etkisi altındadır. Bu dalgalanmalar, boşlukta sürekli olarak parçacıklar ve antiparçacıkların çiftleri yaratıp yok eder. Bu süreç, enerji korunumu ilkesine uygundur, çünkü enerji dalgalanmaları sayesinde sürekli olarak denge halindedir. Kuantum köpüğü, evrenin Planck ölçeğindeki mesafelerde ve kısa zaman aralıklarında etkili olduğu düşünülen bir fenomendir. Bu ölçekte, uzay-zaman dokusu dalgalanır ve boşluk sürekli olarak kuantum etkileriyle doludur. İnflasyon dönemi ise, evrenin erken anlarında gerçekleştiği düşünülen, hızlı ve hızlandırılmış bir genişleme dönemidir. Bu dönem, evrenin çok kısa bir süre içinde, yani yaklaşık 10 üzeri eksi 36 saniyede, inanılmaz bir hızla genişlediğini öngörür. İnflasyon dönemi, 1980'lerde kozmolog Alan Guth tarafından önerilen bir teori ile ortaya atılmıştır. Bu teori, evrenin erken anlarında aniden ortaya çıkan ve hızlı bir genişleme sürecini açıklamak için geliştirilmiştir.
İnflasyon teorisi, evrenin erken anlarında bir tür kozmik ateşlemenin gerçekleştiğini ve bu ateşlemeyle evrenin hızla genişlediğini öne sürer. İnflasyon döneminde evren inanılmaz bir hızla genişler. Bu genişleme, evrenin öncesinde ve sonrasında gerçekleşen genişlemelerden çok daha hızlıdır. Evrenin boyutları milyarlarca kat daha büyük hale gelir ve çok homojen bir yapı kazanır. İnflasyon teorisi, evrenin erken anlarında bir tür kozmik ateşlemenin gerçekleştiğini ve bu ateşlemeyle evrenin hızla genişlediğini öne sürer. İnflasyon döneminde evren inanılmaz bir hızla genişler. Bu genişleme, evrenin öncesinde ve sonrasında gerçekleşen genişlemelerden çok daha hızlıdır. Evrenin boyutları milyarlarca kat daha büyük hale gelir ve çok homojen bir yapı kazanır. Bu hızlı genişleme süreci, evrende gözlenen düzgünlük, homojenlik ve izotropi gibi özelliklerin açıklanmasına yardımcı olur. İnflasyon dönemi sırasında, evreni genişleten ve enerji yoğunluğunu kontrol eden bir alan olan inflaton alanı etkili hale gelir. İnflaton alanı, negatif basınca sahip bir enerji formu olarak düşünülebilir. O alanın enerji yoğunluğu, evrenin genişlemesini hızlandırır ve bu süreç boyunca potansiyel enerjisi yavaş yavaş azalır. Büyük patlamanın ardından evren, yoğun ve sıcak bir durumda bulunurken, enerji yoğunluğu da oldukça yüksektir. Ancak, evren genişledikçe ve soğudukça, bu yoğunluk ve sıcaklık azalmaya başlar. Evrenin soğuması ve yoğunluğunun azalmasıyla birlikte, temel parçacıkların oluşumu gerçekleşir. Evrenin erken anlarında, temel parçacıklar olan kuarklar, leptonlar ve fotonlar oluşmaya başlar. Bu parçacıklar, yüksek enerji ortamında, birbirleriyle etkileşime girerek, daha karmaşık yapıları oluştururlar. Örneğin, kuarklar bir araya gelerek protonları ve nötronları oluşturur. Elektronlar ise atomların temel parçacıklarıdır. Evrenin sıcaklığı ve yoğunluğu belirli bir düzeye düştüğünde, nükleosentez adı verilen bir süreç gerçekleşir. Nükleosentez, hafif elementlerin oluşumu sürecidir. Bu süreçte, yüksek enerjili parçacıklar, atom çekirdeklerine etki eder ve çekirdeklerin birleşmesi veya ayrılması gerçekleşir. İlk olarak, hidrojen ve helyum gibi en hafif elementlerin oluşumu gerçekleşir. Hidrojen, tek proton çekirdeğinden oluştururken, helyum 2 proton ve 2 nötron içeren bir çekirdeğe sahiptir. Bu süreçte, sıcaklık ve yoğunluk yeterli düzeydedir. Bu yüzden, nükleer tepkimeler yoğun bir şekilde gerçekleşir. Nükleosentez aşamasında, evrenin içindeki hidrojen ve helyum miktarı artar ve diğer hafif elementler, örneğin, lityum, berilyum gibi elementler de oluşabilir. Büyük patlama sonrası, evrim sürecinde, maddenin oluşumu ve nükleosentez, evrenin erken dönemlerindeki temel olaylardır. Bu süreçler, evrenin genişlemesi ve soğumasıyla birlikte, karmaşık yapıların oluşumuna katkıda bulunur ve evrende gözlemlediğimiz elementlerin kökenini açıklar. Evrenin genişlemesiyle birlikte, temel kuvvetlerin birleşimi de önemli bir rol oynamaktadır. Şu anda kabul gören fizik teorisi, 4 temel kuvvetin ayrı ayrı etkileşimlerini açıklayan 4 farklı teoriye dayanmaktadır. Ancak, büyük birleşme teorisi adı verilen bir teori, bu 4 kuvvetin, yüksek enerji yoğunluğunda birleştiğini öngörür. Bu teoriye göre, evrenin çok erken dönemlerinde, enerji seviyeleri o kadar yüksekti ki, gravitasyon, elektromanyetizma, zayıf nükleer kuvvet ve güçlü nükleer kuvvet, birleşik bir kuvvet olarak çalışıyordu. Bu birleşik kuvvet, evrenin sıcaklığı ve yoğunluğu düşmeye başladıkça ayrışmış ve 4 ayrı temel kuvvet oluşmuştur. Bu ayrışma süreci, evrenin ilk anlarında gerçekleşmiştir. Günümüzdeki fiziksel koşullarda, bu 4 kuvvetin ayrı ayrı etkileşimlerini açıklayan teoriler kullanılır. Böylelikle, evrenin genişlemesi ve temel kuvvetlerin birleşimi, evrenin başlangıcından itibaren karmaşık bir evrimin parçalarını oluşturur. Büyük patlama sonrasında, galaksilerin oluşumu, önemli bir konudur. Galaksi oluşumu ve evrimi, evrenin genişlemesi ve maddenin gravitasyonel etkileşimi sonucunda gerçekleşen karmaşık bir süreçtir.
Evrenin erken dönemlerinde maddenin dağılımı homojen değildir. Küçük yoğunluk dalgalanmaları mevcuttur. Gravitasyonun etkisiyle bu yoğunluk dalgalanmaları zamanla büyür ve maddenin yoğunlaşmasını başlatır. Yoğunluk dalgalanmalarının etkisiyle maddenin yoğunlaştığı bölgelerde karanlık maddeden oluşan halo yapıları oluşur. Karanlık madde, gözlemlenebilir maddelerle etkileşime girmeyen ancak gravitasyonel etkisiyle maddenin bir arada tutulmasına yardımcı olan gizemli bir madde türüdür. Maddenin yoğunlaştığı bölgelerde gaz ve toz parçacıkları da bir araya gelir ve galaktik diskler oluşturur. Gaz ve tozun çökmesi ve dönmesi sonucunda disk içerisinde yıldızların oluşumu başlar. Yıldızlar, gaz ve tozun yerçekimi etkisiyle bir araya gelerek yoğunlaşır ve nükleer füzyon süreci ile enerji üretmeye başlar. Disk içerisindeki gaz ve toz bulutları, yıldızların oluşumu için doğal kuluçka bölgeleridir. Bu bulutlar çöker ve yoğunlaşırken merkezlerinde yıldızlar oluşur. Yıldızlar, ömürleri boyunca bu enerjiyi yayarak ışık ve sıcaklık yaydıkları bir denge durumunda bulunurlar. Evrende, galaksiler arasında etkileşimler ve birleşmeler gerçekleşir. Büyük galaksiler kütleçekim etkisiyle daha küçük galaksileri çekebilir ve birleşebilir. Bu süreçler, galaksilerin şeklini ve yapısını etkiler. Örneğin, iki galaksinin birleşmesi sonucunda eliptik bir galaksi oluşabilir. Galaksi oluşumu ve evrimi karmaşık bir süreçtir ve birçok faktörün etkileşimde olduğu bir süreçtir. Büyük galaksiler, kütle çekimleri nedeniyle daha küçük galaksileri çeker ve birleşebilir. Bu birleşmeler sonucunda eliptik galaksiler veya çubuklu galaksiler gibi farklı morfolojilere sahip galaksiler oluşabilir. Galaktik etkileşimler aynı zamanda gaz ve toz bulutlarının sıkışmasına, yıldız oluşumuna ve hatta süpernova patlamalarına yol açabilir. Gaz ve toz bulutları çökerken, yerçekimi etkisiyle sıcaklık ve basınç artar. Bu süreç, yıldızların doğduğu yer olan moleküler bulutları oluşturur. Moleküler bulutlar, yoğunlaşarak protostlar adı verilen yıldız öncesi yapıları oluşturur. Sonrasında nükleer füzyon süreci başlar. Galaksilerin evrim sürecinde süpernova patlamaları da önemli bir faktördür. Süpernova patlamaları, büyük kütleli yıldızların son evrelerinde gerçekleşen şiddetli patlamalardır. Bu patlamalar, yıldızların büyük miktarda enerji, gaz ve toz madde yaymasına neden olur. Bu yayılan madde, yeni yıldızların ve gezegenlerin oluşumuna katkıda bulunabilir. Sonsuz uzayda, keşfetmemiz gereken çok fazla konu vardır. İnsanlık olarak, henüz bildiklerimiz çok sınırlıdır. Gelişen teknolojiler ile birlikte, her gün yeni şeyler öğrenmekteyiz. Büyük patlama teorisi, evren hakkındaki düşüncelerimize ışık tutan, önemli bir olaydır. Gelecekte pek çok soru, bilimin ışığında yanıt bulacaktır. Daha fazla bilimsel içerik için, Bilim Peşinde'ye destek olmayı unutmayınız.